Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda şu anda piyasayı, dolar kurunu ve özellikle de stok durumunu düşündüğümde uygun fiyatta alınabilecek en mantıklı laptopları inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Ve genel anlamıyla laptop piyasasına baktığımda 20.000 ile 30.000 bandı hem iş, üniversite, ofis için kullanılabilecek, aynı zamanda oyun tarafında da işimizi görecek cihazlar. Ve bu seriyi 40.000 TL altı içinde bir hafta önce yapmıştım. Onu da kartlara koyacağım. Eğer bütçen daha yüksekse o videoya bakabilirsin. Ve laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılarda bir o kadar önemli. Aldıktan sonra herhangi bir problem yaşamamak için açıklama ve yorumlarda bu laptopların en ucuz güvenilir satın alma linkleri olacak. Oradan almanı öneririm. Ve bu serinin devamı daha yüksek bütçeler içinde gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi listenin en ucuz laptopuyla başlayalım. Burada aynı zamanda en uygun fiyatta oyuncu laptopunu yani Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM, 512 SSD'nin yanında RTX 2050'nin 70 Watt'lık tam performans halini görüyoruz. Artık yıl olmuş 2024, RTX 2050 mi kaldı diye düşünmeyin. Çünkü 2050 RTX 20 serisinden kalmış bir ekran kartı değil. 2050 3050'den sonra çıktı ve 70 Watt'lık versiyonuyla 3050 arasında performans farkı ortalama %7 diyebilirim. Ve bu laptopun en önemli artısı bu fiyat bandında 144 Hz IPS %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Uygun fiyatlı laptoplar için de ekran kalitesi olarak en iyisi diyebilirim. Fakat bu cihazı aldığınızda mutlaka bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Bu laptopun RAM yükseltme rehberi de kanalda var ve bu laptopla uyumlu 8 GB RAM'in linkini de yine açıklamaya koyarım. Zaten RAM yükseltmesi yaptığımızda herhangi bir şekilde garanti kapsamı dışında kalmıyor. Uygun fiyatlı uzun ömürlü ve kompakt bir laptop istiyorsak MSI Modern 14'ü görüyoruz. i7 12. nesil bir işlemciyi burada görürken 10 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Hem günlük kullanım hem de video render için gayet iyi bir işlemci. 16 GB 3200 MHz tek kanal RAM ile gelirken 512 SSD ve 14 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Hem kasa kalitesi hem de hafiflik, kompaktlık yönünde çok başarılı. 1.4 kilogram ağırlığıyla eğer laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız şu anki fiyatıyla gayet mantıklı bir cihaz. 3. sırada açıkçası 20.000 ile 25.000 bandı gaming tarafında karışmış durumda. Bu fiyat bandında performansı, soğutması ve uzun ömürlü kullanım için düşündüğümde şu an için tek seçenek Acer Nitro 5. Fiyat performans olarak 16 GB RAM'li en ucuz ve en mantıklı laptop diyebilirim. Ryzen 7 6800H gibi 8 çekirdek ve 12 threadlik bir işlemci kullanılmış ve bu işlemci i5 12. nesilden kesinlikle daha performanslı. 16 GB çift kanal 4800 MHz RAM'ler, 512 SSD ve RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle de geliyor. Tek renk kırmızı aydınlatması ve özellikle de kasa kalitesiyle benim gerçekten beğendiğim bir laptop ve kanalda ayrı bir şekilde detaylı bir incelemesi de var. Onu da kartlara koyacağım. Bu videodan sonra mutlaka bakın derim. 4. sırada benim oyunla işim yok. AutoCAD, Blender gibi harici GPU gerektiren bir uygulamada kullanmıyorum diyorsanız, özellikle kaliteli ekran, iyi bir işlemci ve sağlam bir batarya istiyorsanız ince, hafif, kompakt tasarımıyla MateBook D16 benim kesinlikle favorim. Huawei'in MateBook D16 serisinin 2024 versiyonu oldukça mantıklı. Burada oyuncu laptoplarında da gördüğümüz i5 13. nesil H serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Programlama, yazılımla uğraşıyorsanız da bu işlemci gayet yeterliyken 16 GB 8x2 RAM'ler ve 1 TB SSD'yi de bu laptopun en önemli artılarından. 16 inç %100 sRGB Full HD IPS ekranıyla da gerçekten ekran kalitesi de oldukça doyurucu ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Tamamen metal kasası, klavye kalitesi olarak da MacBook'lara çok yakın olmasıyla beraber tam olarak fiyat performans kralı MacBook alternatifi diyebilirim. Batarya performansı olarak da bu fiyat bandının en sağlam laptopu. 5. sırada 25-30 bin bandında şu anda her yönüyle düşündüğümde en mantıklı laptop
laptop Acer Nitro 5. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık haliyle karşılaşıyoruz. Ve 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle geliyor. Özellikle fiyatına oranla hem donanım hem de soğutma yönünde gerçekten sağlam bir laptop. Evet, bu fiyat bandında i5 12. nesil işlemcileri görüyoruz. Fakat Nitro 5'teki bu işlemci 12500H. Buradaki işlemci 12450H'tan yaklaşık %10 daha iyi. Bu da önemli bir artı diyebilirim. 7. sırada bütçem tam olarak 30.000 diyorsanız da Asus TUF A15 kesinlikle favorim. Asus TUF A15'in 2024 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M2 SSD'ye ek olarak da bir adet boşta olan M2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Çünkü normalde bu laptopun 16 GB RAM'li modeli 34.000 bandında. Şu an için 8 GB RAM fiyatına 16 GB RAM alabiliyoruz. Ve son sırada eğer hem harici ekran kartlı hem de ekran kalitesi olarak gerçekten üst seviye bir laptop istiyorsak Asus VivoBook 16X oldukça mantıklı. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'lerle gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin 70 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Evet, burada 4050'nin çok güçlü bir versiyonu kullanılmamış. Ama burada 1.8 kilogramlık ağırlık, 18 mm'lik inceliği düşündüğümde 16 inç Full HD Plus 120 Hz ve %100 sRGB ekran buradaki en önemli artı. Özellikle video render, grafik tasarım veya çok yüksek bir oyun beklentim yok ama kompakt, tasarımı güzel, sade bir laptop istiyorum diyorsanız Asus VivoBook çok mantıklı. Fakat şu an sağlam bir indirimde, normalde 38.000 bandında olan bir laptop. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani favorilerimden bahsedersem, eğer bütçem 20.000'e daha yakın, kasa kalitesi ve performans olarak 20.000 sınırında en iyi laptop kesinlikle Asus TUF A15. Ama dediğim gibi bu laptop'u alırsanız kesinlikle bir RAM yükseltmesi yapmamız gerekiyor. Bütçem yine bu aralıkta ama benim oyunla AutoCAD, Blender gibi uygulamalarla işim yok ve kaliteli, kompakt, küçük bir laptop istiyorsam MSI Modern 14 çok mantıklı. Bütçe sınırım en fazla 25.000. Mühendislik, render veya oyun için kullanacaksam Acer Nitro 5. Fakat ince, hafif, bataryası iyi ve kaliteli ekran istiyorsam da Huawei MateBook D16 ve bütçem 25-30 bin bandında ve almışken alabileceğim en performanslı, en uzun ömürlü cihazı istiyorsam Acer Nitro 5'in 4050 versiyonu benim kesinlikle favorim. Ama ben bütçeyi 30.000'e zorlarım diyorsanız, özellikle şu anki fiyat avantajını düşündüğümde ekran, kasa kalitesi, performans ve genel deneyimiyle fiyat performans olarak bu listedeki açık ara favorim Asus TUF A15'in 4050 versiyonu. Grafik tasarım, Photoshop, video render veya mühendislik, isterseniz de oyun için ama bir oyuncu laptopu gibi gözükmesin. Hafif ve ekran kalitesi olarak 30.000 bandında en iyi laptopu istiyorum diyorsanız VivoBook 16X en mantıklı laptop ve listeye her açıdan baktığımda bu piyasada 20-30 bin civarında alınabilecek en mantıklı cihazları inceledik. Açıkçası bütçeniz bu aralıktaysa şu an için başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü fiyat, performans, deneyim her yönüyle düşündüğümde en iyi laptoplar bunlardı ve bütçeniz daha yüksekse 30.000 üstü önerdiğim laptopların linkleri de aşağıda olacak ve bu laptopların hepsinin de güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm ve aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.